Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, yumuşacık pamuk poğaça tarifimi paylaşacağım. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamur yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 3 yemek kaşığı şekeri aldıktan sonra üzerine kapatıyorum ve bir 5 dakika bekletip ön mayalama işlemini gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mayam gayet güzel aktif hale geldi. Bu aşamadan sonra geri kalan malzemelerini ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ve ilk etapta 4 su bardağı unumu da ekledikten sonra 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığına yakın kabartma tozu da ilave ettikten sonra hamurumu homojen bir şekilde karıştırıyorum. Evet, hamuru karıştırırken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, istediğim kıvamı alana kadar un eklemeye devam ediyorum. Bu tarif için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Özellikle size tavsiyem kontrollü bir şekilde eklemeniz. Çünkü hamurun kıvamı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Evet, bu aşamadan sonra daha fazla un eklemiyorum. Masamı da unladım. Tezgahımı unladım. Hamurumu tekrar kıvamını daha iyi hissedebilmem için tezgahımın üzerine aldım ve sadece böyle ununu hamura yedirene kadar bir toparlıyorum. Daha sonra üzerini hamur yoğurma kabıyla kapatıp ortalığı toplayana kadar hamurumun daha güzel kıvam alması için dinlenmesini sağlıyorum. Evet, hamurum gayet güzel kendini saldı. Bu aşamadan sonra hamurumu tekrardan tezgahın üzerinde bu şekilde, bu hareketlerle özellikle katlaya katlaya yoğuruyorum. Bunu yapmamızdaki sebep poğaçalarımızın hem puf puf olması hem de olduğundan 2 kat fazla kabarması içindir. Kulak memesinden yumuşak bir hamur elde ettikten sonra tekrardan hamur yoğurma kabına alıyorum ve yaklaşık 45-50 dakika mayalanması için sıcak ortamda bekletiyorum. Evet arkadaşlar, 50 dakikanın sonunda hamurum gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. Puf puf oldu. Şimdi hamurumu tekrardan tezgahın üzerine alıyorum ve içindeki gaz kokusunun çıkması için bir iki yoğuruyorum. Ve hamurumu tekrardan büyük bir beze haline getirdikten sonra hamur kesme aletiyle eşit parçalara bölüyorum. Ve böldüğüm her parçayı mandalina büyüklüğünde bezeler haline getiriyorum. Bu poğaçayı ben sipariş üzere yaptım. Gerçekten çok güzel sonuçlar aldım. İnanılmaz yumuşacık ve inanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Videonun sonunda siz de göreceksiniz kıvamını. Evet, bezelerimi yaptım. Tepsime tek tek dizdikten sonra üzerini bez ya da böyle bir poşetle kapatıp yaklaşık bir 10-15 dakika bekletiyorum. Bezelerimi 15 dakika beklettim. Böyle fosur fosur bezeler oldu. Elinize aldığınız zaman siz de fark edeceksiniz. Daha sonra ve ortasına böyle hafif bastırıyorum. Buradaki önemli püf noktası var arkadaşlar. Eğer poğaçalarımızın üzerinin böyle pürüzsüz bir şekilde görünmesini istiyorsanız eğer benim gibi alt kısmını çevirip hafif bastırıp içine beyaz peynir dolduruyorum ve güzelce kapatıyorum. Bu aşamada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Özellikle patates de çok yakışıyor ve çocuklarınız için peynir ve sucuklu da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarımı yaptım. Fırın kağıdı serdiğim tepsime de yerleştirdim. Şimdi üzerini kapatıyorum ve yaklaşık yarım saat oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Evet, 30 dakikanın sonunda poğaçalarım olduğundan 2 kat fazla kabardı gördüğünüz gibi. Bir bu kadar da inanın fırında kabarıyor. Yani burada bezelerinizi dilerseniz küçük de tutabilirsiniz. Ben böyle büyük tuttum. Toplamda 16 adet çıktı. Siz biraz daha küçük tutarsanız bezelerinizi 16 ile 22 arasında poğaçalar çıkarabilirsiniz rahatlıkla. Poğaçalarımın üzerine 1 adet yumurta sarısı ve 1-2 damla süt damlattıktan sonra güzelce poğaçalarımın havasını indirmeden narin bir şekilde sürüyorum ve daha sonra üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben çörek otu ve susam kullandım. Evet, yumurta sarılarını sürdükten sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırına gönderiyorum ve poğaçalarımı altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim poğaçalarım fırından çıktı. Bir 10 dakikada soğumasını bekledim ve size hemen şimdi dokusunu ve yumuşaklığını göstermek istiyorum ağır çekimle. Dediğim gibi sipariş olduğu için ben çok fazla mıncıklamak ve poğaçaları bölmek istemedim. Ama bakar mısınız yumuşaklığına? İnanılmaz derecede yumuşaklı ve inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve çok da çabuk oluyor. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Emin olun bana teşekkür edeceksiniz. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.